En büyük zenginlik öğrenmektir. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gürkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün sizlere hayır diyebilme konusunu anlatacağım. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Hayır nedir? Hayır demek neden bu kadar zor ve yıpratıcıdır? Hayır, yapması oldukça zor olan bir eylemdir. Hayır, körü körüne onaylamamak demektir. Hayır kelimesi bazıları için iktidar ifadesidir. Hayır diyebilmek bir beceridir. Hayır diyebilmek sınırlarımızı, haklarımızı ve tercihlerimizi korur. Hayır bazen cesarettir, istemediği için, kendi olduğu için özür dilemeyi reddetmektir. Bazen korkaklıktır, göze alamamaktır. Bazen üzerinize yayından çıkmış oklar gibi gelen beklentileri tersine çevirmek ve bu okları evet bekleyenlere saplamaktır. Hayır, hayata dair öğrenilmesi gereken yegane derstir. İyi niyet ile kendini sömürtme arasındaki ince çizgidir. Kişinin kendisine olan saygısını ifade eden bir eylemdir. Kimi zamanlarda zor gelse de hayır demek aslında belki de daha büyük bir erdemdir. Hayır bir hesap işidir. Evet dersem kaybım ne olur? Hayır dersem kaybım ne olur? Evet'te en çok kaybedilen zaman, emek, para, eşyalarınızın kullanım hakkı, özgürlüğünüzü ve haklarınızı kısıtlayıcı daha birçok şey. Hayır'da en çok kaybedilen arkadaşlık, karşı taraftan bir şey isteme hakkı, karşı tarafa ait bir şeyleri kullanma hakkı ve benzeri şeyler. Fakat yine de çoğu insan bu hesapları yapmadan da evet ya da hayır diyebilir. Bu durumda evet'i iyi niyetinden, hayır diyemediğinden, karşı tarafla gerilim oluşmasını istemediğinden diyebilir. Hayır'ı ise uğraşmak istemediğinden, karşı tarafa ve istediği şeye önem vermediğinden diyebilir. Mutlu insan istemediği şeyi yapmayan insandır. Yani mutlu insan hayır diyebilen bir insandır. Bazen de ağızdan çıkan hayır içeriden evet diye bağırır. Susturamazsın ve demek zorundasındır bazen, istemeden de olsa. Bazı zamanlarda birinin umut bağladığı bir şeye gerçekten geçerli sebepleriniz olsa da hayır diyemezsiniz. Bilirsiniz ki hayır dediğiniz anda üzülecektir ve karşı tarafta bir hasar oluşacaktır. Bazen insan istiyor ki birkaç insana bölünüversin ve kimin ne derdi varsa yardımcı olsun. Tabii ki böyle bir şey mümkün olamayacağına göre hayır demeyi öğrenmemiz şart oluyor. Hayır demeyip olayı uzattığınız anda aslında hayır demiş olmaktan da daha kötü oluyorsunuz. Çünkü karşı tarafın da umudunu arttırmış oluyorsunuz. Peki ne yapacaksınız o zaman? Tabii ki paşa paşa hayır diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki herkes işine ve gücüne baksın. Bütün dünyanın yükü sizin üzerinizde değil. Su illaki akar yolunu bulur demişler. Emin olun ki karşı taraf da mutlaka bir yolunu bulacaktır. İnsan en yakınına bile olsa hayır demeyi öğrenmeli, bilmeli. Hayır demek ya da diyememek, işte bütün mesele bu. Hayır demek özgürlükse bunu diyemediğimizde özgür değiliz. Hayır diyebilmek neden önemli? Hayır demek kişisel gelişimde mutlaka öğrenilmesi gereken olmazsa olmaz bir ödevdir. Hepimiz biliriz ki onaylanmak ve beğenilmek insanların en önemli ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar zaman zaman sırf bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi isteklerini bir kenara atarak diğer insanların istek ve beklentilerini karşılamak adına onlara evet, kendi istek ve beklentilerini ise erteleyerek hayır derler. Fakat burada diğer insanlara söylediğimiz hayır ve evetlerin dengesini çok iyi kurabilmek önemlidir. Çünkü ruh sağlığı tanımlamalarına baktığımızda tanımlamalardan biri de kendinin ve toplumun beklentilerine dengeli uyum göstermektir. Yani ne biri ne de diğeri çok ağır basmayacak şekilde uygun dengeyi kurabilmek ruh sağlığının kısa fakat belirgin tanımlamalarından biri olarak kabul edilmektedir. İhtiyaçlarınızla örtüşmeyen taleplere hayır demeyi öğrendiğinizde ve bunu başardığınızda ne kadar kolay ve aslında her iki tarafın da ne kadar çok işine yaradığını göreceksiniz.
Kendinize, kendi işinize ve sizin için çok daha önemli olan şeylere daha fazla zaman ayıracaksınız. Neden bu kadar zordur hayır diyebilmek? Hayır diyebilmenin önünde çeşitli engeller vardır. Yardım etme isteği. İyi kalpli biri olduğunuz için sizden yardım isteyen kişileri geri çevirememek ve zamanınıza mal olsa bile yardım etmek. Toplumsal ve aileden gelen öğretiler. Buna hakkım yok, böyle yapmamalıyım, yoksa ayıp olur gibi toplumsal ve aileden gelen öğrenmeler. Kaba görünmekten çekinmek. Hayır dersem kırılır, istemediğimi söylersem üzülür gibi başkalarını incitme korkusu ve suçluluk duygusu. Beceriksiz görünme korkusu. Hayır dersem beceremeyeceğimi düşünür ve beni aptal bulur gibi eleştirilme korkusu. Kişileri reddetmekten çekinmek. İnsanların isteklerine, taleplerine olumsuz yanıt vermenin, yani hayır demenin o kişiyi reddetmek ve geri çevirmek olacağını düşünmek. İlişkilerin bozulacağından endişe etmek. Hayır dediğinizde ilişkilerinizin zedeleneceğini ve köprüleri atacağınızı düşünmek, ayrıca ilişkilerin bitme noktasına gelebileceğinden endişe duymak. Bencil olarak algılanabileceğinizi düşünmek. Hayır dediğinizde duyarsız ve düşüncesiz biri gibi bencil bir insan olarak algılanmaktan çekinmek. Dışlanmaktan korkmak. Hayır dediğiniz anda o kişi veya kişiler tarafından dışlanmaktan korkmak ve bu yüzden sizden istenilen çoğu şeyi yapmak. Herkesin sevdiği biri olmaya çalışmak. Herkesle iyi olmak, herkesi mutlu etmek ve dolayısıyla da herkes tarafından sevilebilmenin yolunun her şeye evet demekten geçtiğini düşünmek. Bir çatışma yaşamaktan korkmak. Hayır denilmesinin kendinizi ne kadar olumsuz olarak etkileyeceğini ve reddettiğiniz kişiyi kızdıracağını düşünmek. Bazı fırsatları kaybetmekten korkmak. Misal, sizden fazladan iş yapmanızı isteyen patronunuza hayır dediğinizde işinizi kaybedeceğinizi düşünmek. Bilgisiz ve tecrübesiz olmak. Hayırın ne zaman ve ne şekilde denileceğini öğrenememiş olmak. Hayır diyemediğimiz zaman karşılaştığımız bazı olumsuz sonuçlar. Kendimize güvenemeyebiliriz. İnisiyatif alamayabiliriz. Karar veremeyebiliriz. Kendimizi savunamayabiliriz. Hep başkalarını memnun etmeye çalışabiliriz. Başkalarına bağımlı hale gelebiliriz. Öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı hissedebiliriz. İlişkilerimizde saldırgan ya da yıkıcı olabiliriz. Susup içimize kapanabiliriz. Hayır diyebilmenin bir yöntemi var mı? Şunu her zaman hatırlayın. Hayır deme korkusu sadece beynimizde olan bir durum. Beynimizde hayır deme konusunda pek çok engel barındırıyoruz. Bu engeller genellikle sonradan edindiğimiz kendi yaratımlarımız ve aslında yoklar. Ne kadar iyi bir insan olsak da her şeye evet demek insanların gözündeki değerimizi küçültüyor ne yazık ki. Herkesin her önerisini kabul eden, her isteğini yerine getiren birisi ne yazık ki onurlu ve erdemli algılanmaktan ziyade hor görülen ve kullanılıp atılması gereken biri olarak görülüyor. Lakin insanın çok istediği bir şeyi ona sunulmasına rağmen sadece benliğinin sağlığı ve öz saygısı için reddetmesi belki de her söyleneni kabul etmekten daha zordur. Kimi zaman çok ihtiyacı olsa da insanın arkadaşının onunla birlikte vakit geçirme teklifini reddedebilmesi gerekir. Kişi bunu her iki tarafın da iyiliği için yapabilmelidir. Zira çok sık gerçekleşen buluşmalar sonunda ilişkiyi bir alışkanlığa ittiğinde iki taraf da birbirinden uzaklaşmış olur. Artık buluşmak keyiften çok bir alışkanlık halini almıştır. Diş fırçalamak gibi. Bunun için kişinin hem kendisine olan saygısından ötürü hem de ilişkilerinin sağlığı açısından istemese bile bazen hayır demesi gerekir. Peki o halde karşımızdaki insanı incitmeden hayır diyebilmenin bir yöntemi var mı? Hayır diyebilmenin yolu. Kendinizi hemen hemen her durumda sürekli olarak evet derken mi buluyorsunuz? Şayet nasıl hayır demeniz gerektiğinden emin değilseniz
Yaşadığınız duruma göre birazdan bahsedeceğim yöntemleri hayır demek için kullanabilirsiniz. O halde bu yöntemleri uygulamaya hemen başlayın. Nefes alma ve rahatlama alıştırmaları yapmak. Nefes çalışmaları, rahatlama egzersizleri yapmak ve bu sayede insanlar karşısında vücut hareketlerini doğru kullanmak, hayır demeniz gerektiğinde geriliminizi rahatlıkla kontrol edebilmenizi sağlayacaktır. Açık ve net ifadeler kullanmak. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için uzun, belirsiz ve yuvarlak söylemlerden kaçının. Her zaman açık, net ve kısa ifadeler kullanın. Karşınızdaki kişinin sizi doğru anladığından emin olun. Şayet zayıf, güvensiz ve kesin olmayan bir hayır her an baskı ve ısrarla karşılanabilir. Şu sıralar başka önceliklerim olduğu için bunu yapamayacağım şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Eğer sizden istenileni yapamayacak kadar meşgulseniz bu cümleyi kullanabilirsiniz. Şayet durumu daha da kolaylaştıracaksa şu an üzerinde çalıştığınız konudan karşınızdakine bahsedebilir, içinde bulunduğunuz durumu daha da iyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde karşılık vermekten kaçınmamak. Gerektiğinde bu yöntemi kullanmak sizi hiç de uyumsuz ya da korkak biri yapmaz. Karşınızdaki insan hiç kibar değilsin gibi bir ifadeyle kendinizi kötü hissetmenize sebep olursa o zaman siz de evet bugün kibar değilim diyerek yanıt verebilirsiniz pekala. Kendi değerini fark etmek. Normal olarak sizin de göz önünde bulundurmanız gereken kendi istek ve ihtiyaçlarınız vardır. Başkalarının istek ve ihtiyaçları da önemlidir ama sizinkilerden daha önemli ve gerekli mi? Tüm koşulları gerçekçi bir şekilde değerlendirerek buna karar verebilirsiniz. Şu an bir proje üzerinde çalıştığım için bunu sonra konuşsak olur mu şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Bir iş üzerinde çalışırken bir başkasının sizden yardım istemesi çok sık karşılaşılan bir durum. Bir süreliğine bu talebi ertelemek istiyorsanız bu cümleyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önce şu an başka bir şey üzerinde çalıştığınızı söyleyebilir, sonra da bu konuda yardımcı olacağınızı göstermek için başka bir zaman konuşmayı önerebilirsiniz. Kabul etmeyi çok isterdim ama şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Size yapılan bir teklifi gerçekten kabul etmek istediğiniz halde kabul edemeyecek durumdaysanız kibarca hayır demek için konuşmanıza bu cümleyle başlayabilirsiniz. Önce biraz düşüneyim, sonra yanıt vereceğim şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Bu cümle hayır demekten çok belki demek anlamına gelir. Eğer size teklif edilen şey ilginizi çekiyorsa ama henüz evet demek istemiyorsanız bu cümleyi kullanarak zaman isteyin. Zayıf ve kararsız hayırlardan kaçının. Tereddütlüyseniz durum sizin için netleşene kadar bekleyin. Bu teklif şu an beni ilgilendirmiyor ancak bunu aklımda tutacağım şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Birisi size bir teklifle geliyorsa ve şu an istediğiniz şey o değilse direkt olarak bu teklifin şu an ihtiyaçlarınızla örtüşmediğini söyleyin ki konuşma çok uzamasın. Ayrıca teklifi aklınızda tutacağınızı söylemiş olmak suretiyle gelecek fırsatlara açık olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sana yardım edebilecek doğru kişi ben değilim. Neden başkasıyla görüşmüyorsun? Şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Şayet sizden yararlı olamayacağınız bir konuda yardım isteniyorsa yanlış kişiden yardım istediklerini söylemelisiniz. Hatta bu konuda yardım edebilecek daha iyi birini tanıyorsanız o kişiye yönlendirebilirsiniz. Aşama aşama gitmek. Daha kolay ve duygusal yükü fazla olmayan hayır ifadelerinden giriş yaparak kendinizi kademe kademe hazırlayın. Bu yöntem başarı olasılığınızı artırır. Böylece kendinizi iyi hissetmenizi ve sonrası için motive olmanızı sağlar. Benzer hayırları tekrarlamayı ve bunları pratik ederek alışkanlık haline getirebilmeyi hedefleyin. Alternatifler sunmak. Sonuçlanmayacak uzun ve kısır tartışmalara girmeyin. Menfaatiniz için diğer farklı seçenekleri sunun. Arkadaşınızla maça gitmek istemiyorsanız ona dönüşte kendisiyle kahve içebileceğinizi ve maç hakkında sohbet edebileceğinizi söyleyin. Böylece hayır ifadeniz netliğini korur ama sertliği azalır. Seçim şansı vererek samimi bir iletişim kurabilirsiniz. Duygularınızı yazmak ve defter tutmak. Duyguları yazmak, onları net bir şekilde görmeye ve incelemeye yardım eder.
Böylelikle subjektif durumlara objektif bir şekilde bakabilmenizi sağlar. Düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız arasında bağlantıları görmenize yardımcı olur ve hayır denmesi gereken durumu anlamayı kolaylaştırır. Hayır yapamam şeklinde başlayan bir cümle kurmak. Bu ifade hayır demenin en basit ve en kolay hali. Hayır demek için çok fazla düşünmeyin ve bazen de direkt olarak hayır deyin. Bunu yaptığınızda karşılaştığınız tepkinin hayal ettiğinizin yarısı kadar bile olmadığını göreceksiniz. Fiziksel mesafenizi arttırmak. Fiziksel yaşam alanlarımız özel, kişisel, toplumsal ve kamusal alan olarak giderek genişler. Hangisinde kendinizi daha rahat hissediyorsanız karşınızdakiyle mesafenizi buna göre ayarlayın. Uzak mesafe kişiselliği ve yakınlığı azaltır. Daha bağımsız ve objektif kılar. Yakın mesafe ise yanıtın sertliğini azaltır, iletişimi yumuşatır. Hangi durumda hangisi işinize yarar seçin. Gerçekleri söylemek. Dostlarınız sizi tiyatroya davet ediyor fakat siz o gün vaktinizi evde geçirmek istiyorsunuz. Bu durumda ne yapmak istediğinizi onlara açıkça söyleyin. Böylece yanlış anlaşılmayacak ve dostluklarınız zedelenmeyecektir. Karşınızdakini iyi değerlendirmek. Karşınızdaki dost yanlısı mı yoksa saldırgan mı? Yumuşak mı yoksa ısrarcı mı? Buna karar verin ve uygun yanıtınızı belirleyin. Karşınızdakine tam olarak ne istediğini sorarak bilgi toplayın. Zaman kazanın ve uygun yanıtınızı belirlemek için zemin hazırlayın. Kararlı davranmak. Hayır dediniz fakat karşınızdaki size ısrar etmeye devam ediyor. Bu durumda görüşlerinizi farklı bir şekilde yeniden dile getirin. Böylece karşınızdaki kişi sizin kararlılığınızdan emin olur ve ısrar etmekten vazgeçer. Bu cümleleri her zaman görüp hatırlayacağınız bir yere not etmek. Benim haklarım, isteklerim ve ihtiyaçlarım da herkesinki kadar önemli ve değerli. Kendi hak, istek ve ihtiyaçlarımla uymayan şeylere hayır deme hakkım var. Başkalarıyla her zaman aynı fikirde olmak ya da hep onların istediklerini yapmak zorunda değilim. Sürekli olarak değerimi kanıtlamak zorunda değilim. Saygıyı hak ediyorum. Haklarımı bilirim ve savunabilirim. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Gerektiğinde hayır diyebilmek, çocuklara öğretilmesi gereken pek çok bilgiden daha önemli ve gereklidir. Daima başka insanların istek ve beklentilerine evet diyenler, kendi kişiliklerini yeterince geliştirememiş, özgüveni zayıf, kendisiyle barışık olmayan, bağımlı ve en önemlisi de mutsuz insanlardır. Her zaman kendi ihtiyaç, istek ve beklentilerimizle diğer insanlarınkini dengeleyerek kuracağımız ilişkiler daha sağlıklı zeminlere oturacaktır. Hayır diyebilmeyi bilen çocuk veya yetişkin, önüne çıkabilecek pek çok yaşamsal tehdit karşısında çok daha güçlü ve donanımlı olacak, kendisini pek çok tehlikeden koruyabilecektir. Ve daha da önemlisi her hayır başka bir şeye evet demektir. Hayır diyebilmek, hayatımızın kontrolünün bizim elimizde olması demektir. Hayır demek bilgili olmayı da gerektirir. Çünkü neden hayır dediğinizi söyleyebilmelisiniz. Hayır diyebilmek müthiş bir şey. Buradan sesleniyorum herkese. Bol bol kullanın. Rivayetlere göre hayır dedikten sonra da yaşam varmış. Başkalarına evet derken kendinize hayır demeyin. Yerinde ve zamanında söylenen hayırlar hayatınızı inanamayacağınız kadar değiştirebilir. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda hayır diyebilme konusu anlatılmıştır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğumuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalıma abone olabilir, tüm videolarımı Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.